Gel 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 kardeş gel. Bugün nereye gidiyoruz? Taipei 101. Gel 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 kardeş gel. Bugün nereye gidiyoruz? Taipei 101. Taipei Dünyanın 500 metre üzerine çıkan en yüksek ilk binası. Evet, açık terası olan biri değil mi? En yüksek Onu açık sonradan terası. eklediler ama ilk 500 metrenin üstünde bu çıkmış. Evet dünyada. arkadaşlar, bilmiyorum, çok heyecanlıyım bugün. Biz bugün Taipei 101'in özel misafiri olarak gideceğiz, yani oranın işletmesinin. Çünkü yeni bir teras açmışlar. Bu tarz bloggerları falan ağırlamayı çok istiyorlardı. Sizin de aklınızda bulunsun. Yani iyi bir hesabınız varsa mutlaka kendileriyle yazışın. Çünkü çok ciddi bir ücrete tabi. Bu yeni açık terastan bahsediyorum. Çünkü aşağı taraftaki normal 98. kattaki kısım, orası zaten fiyatı normal. Diğer kulelerle fiyatı aynı. Ama orası çok özel bir yer olduğu için yaklaşık Türk lirasıyla 450 liraya falan geliyor. Öyle bir yere biz bugün ücretsiz gideceğiz ve sağ olsunlar bize bu imkanı verdiler. Bakalım neler bizi bekliyor. Ayrıca Taipei'de tüm sokakları ona çıkacak şekilde yapmışlar. Çok güzel manzarası oluyor her sokağın. Kesinlikle fotoğraf çekmekten yürüyemiyorsunuz, ben size söyleyeyim. Ankara. Ankara'ya kadar sıkıntı yok. Asıl sürpriz burada. Gittik. Ve dünyanın merkezi Konya. Kudüs ve Konya dünyanın merkezi. Evet, gördüğünüz gibi dünyanın en hızlı asansörüne bineceğiz birazdan. Dünyanın en hızlı asansörüne bindik ve Taipei 101'de basıncı hissediyoruz. Please look at the screens on both sides indicating floor, height, Dakikada speed and 600 time. metre. 両サイドのモニターをご覧ください。このエレベーターの高さ、スピードが位置を表しています。 Dakikada 1000 metre. 양쪽 모니터를 보시면 엘리베이터의 층수, 높이, 속도와 시간을 보실 수 있습니다. 我们已经抵达，谢谢。We have arrived at the observatory. Thank you. 행복하게 거자이마스. 도착하였습니다. Geldik 감사합니다. bile. 34 saniyede 382 metre geçtik. 37 seconds. Electric elephant was made by a brand of Japanese called Toshiba. And you will check the Evet, şu anda 392. metredeyiz. Burası kapalı terasın olduğu yer. Birazdan da yukarıdaki terasa doğru yola çıkıyoruz. Dünyanın en yüksekte açıktaki terası. Korumalarımız da bindiler. Okay, say hi to Turkey. Hi, Turkey. Hello, welcome Turkey. So have you ever been to Turkey? No, but I would like to go to there You should come to Cappadocia. to find you. We are very close. We are close to Syria. We are around the Syria border, but we can come there because I love Cappadocia so much. Şimdi az önce de anlattığımız gibi burası dünyanın en yüksek terası, açık terası. Kaçıncı kat? Şu anda 101. kata geldik. 101. kat benim çocukluk hayalim. 101. kata geldik. Evet, gördüğünüz gibi önce girmeden önce size şöyle bir formlu okumanızı istiyorlar ve imzalamanızı istiyorlar. Burada işte sizin hastalık var mı, yok mu, şu mu, bu mu, korkuyor musunuz, kalp krizi falan filan her şeyi var. Aşağı İmzalamanız uçarsanız bizden değildir diye imzalatıyorlar. kesinlikle ve ben imzalıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'ım, ölüme mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Taipei 101'e çıkacağız. Dağcılık eğitiminden Dünyanın terasına çıkıyoruz. İnanılmaz bir güvenlik önlemi var.
Don't worry, I'm climber. Yeah, you are clever. Ben böyle bir şey görmedim. Çok bina yaptım ama. Vallahi öpmeseler bari. Ve yanılmıyorsam bir de ceket de giyeceğiz galiba. Çok soğuk oluyormuş. Çok rüzgar. Bugün de biraz rüzgarlı gününe denk gelmişiz. Ama iyi ki fırtına yok, bir And şey yok. we'll En azından provide you rüzgar the var. phone case. Telefonlarımızı da kılıfa koyacağız. Would you like to? Yes. Heyecan var mı? Can I put up in there? Mm, What's going in there? I wonder. so you need Okay. this microphone. Because if there is a wind, there are no voice. Hopefully I can keep it, I think. This is waterproof. Yes, and Where did you buy? Where did you buy? Because we are trying to find, we couldn't buy it. Because we're gonna go to Palawan after here, and there is a I need underwater. something waterproof. Tomorrow? To the camera. Evet, merdivenle 452. metredeyiz. Hakkını 13 yıldır güzel bir birliktelik yaşamak seninle. Oğlum bak borcunu öde de öyle git. Hayır, sana biraz borç hakkım var. Okay. 456 metre gidiyoruz. and it is the entrance of Area 101. Okay. Taipei 101. Bu ülkenin simgesi olmuş dünyanın en yüksek binalarından bir tanesinin tepesindeyiz. Buranın özelliği dünyadaki açık alanda bulunan seyir teraslı en yüksek binası, en yüksek mevkisi tam 508. metre. Buradan baktığınızda tüm Taipei şehrini görebiliyorsunuz. Ve manzara inanılmaz. Özellikle gün batımında çok romantik. Eğlenme Ve- teklifinizi burada yapabilirsiniz. Ve Veysel ben nedense yine senle buradayım ya. Arkadaş ben yeter bıktım senden ya. Niye bütün romantik noktalarda seninle Ben birlikte de gidiyoruz bakım ama bize? işte ne yapalım, en bak şimdi. Hadi bakalım Veysel'cim. Bakalım nasıl bir gün batımı fotoğrafları çekeceğiz bugün. Gözümde canlanır koskoca mazi. Şimdi şöyle anlatmam gerekiyor benim için buranın önemini. Geçen bir videoda da bahsetmiştim. Benim için birkaç tane çok önemli yer var dünyada. Çocukken bunlar hep böyle işte Taipei'deki, yani bu şehirdeki bu bina, bu 508 metrelik bina, Hong Kong'daki bina serisi ve Şangay. Benim yani modern mimariden en çok hoşlandığım yerler burasıydı. Buralardı. Ama ben buranın hayalini kurduğum zaman burası dünyanın bir numarasıydı. Şu anda maalesef hani 6. 7. sıraya düşmüş olsa da ama şu manzara her şeye değer. Yani dünyaya bu kadar yani yarım kilometreye yakın bir fazla hatta bir mesafeden dünyayı izlemek gerçekten büyük bir zevk. Hele ki burada bir tane de zıplamamı yapmışım, imzamı atmışım. Benden daha keyiflisi yok. Bakalım beğenecek misiniz bütün görüntüleri? Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir bina, 500 metrelik bir bina nasıl bu kadar büyük bir seviyede kalabiliyor? Yani hiç yıkılmadan, sarsılmadan seviyede kalabiliyor diye soracak olursanız, hani bunu aslında fizik bilenler ya da işte inşaat sektörü çalışanlar çok daha iyi bilir ama böyle devasa bir Veysel bunun resmi adı ne oluyor? Resmi adı ne oluyor buna? Ya bu stabilizatör diyorlar, dengeleyici. Metal değil mi bu? It's like a metal, yes? Metal, this one, the steel. Çelikten yapılmış bir ekipman bu. Yaklaşık 20 kat boyunca bu uzanıyor ve binanın gördüğünüz gibi halatlarla tutulmuş durumda. Bina herhangi bir kayma durumu yaşadığı zaman bu o tarafı diğer tarafa kayarak binayı dengede tutmaya çalışıyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem ve şu anda bu gördüğünüz şey Tayvan'ın, hatta dünyanın en büyük dengeleyicisi. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda
2014'teki mesela az önce 2014'tü. Şu anda 2015'teki 6.3 şiddetindeki depremde bu binanın nasıl sabit kaldığını gösteriyor. Bakın şu an depreme yakalandılar insanlar. Bina şu an sallanıyor ve arkadaki stabilizer da binayı dengede tutuyor ama insanlar hiçbir şekilde panik yapmıyorlar. Gerçekten ilginç bir şey. Evet, bu kulenin legolarla yapılmış bir kopyası, maketi bu. Hemen zaten gördüğünüz gibi 92. ve 87. katlar arasında az önce size anlattığımız dengeleyiciyi görebiliyorsunuz. Şu hemen Veysel'cim bir daha gösterirsen şu yukarı tarafı. Evet, aynen bu şekilde. Binanın o gördüğünüz yer binayı dengede tutan kısım. Alt tarafı tamamen alışveriş merkezi. Devam ediyorum. Fresh on the way'de yaşlanılmış. Arkadaşlar 450 basamak, 15 dakika sürüyor bu yolculuk. Gördüğünüz gibi. Veysel hangisinden gideceğiz? Aha, burada bir taş var. Sen biliyordun değil mi? Bak şu 1, 2, 3, 4, 5 demek. 5. günün şafağında kuzeye gidin. Ya oğlum Nereye gideceğiz? Ben seni neden dinliyorum ya? Ben risk alıp buradan gidiyorum. Uyuma. Manzarayı Yemin ediyorum ölüyorum. Yani ölmek değil de ölüme ramak kala. yani çok tepeye çıktım, çok binaya tırmandım, çok kuleye çıktım ama yani şu sıcakta böyle bir yere çıkmak ölüm ya. Ölüm. Kesinlikle bizdeki müteahhitlerin buraya gelmesi lazım. Buraya bir teleferik inşa edin. Evet, teleferik lazım buraya. Evet arkadaşlar, şu anda Mountain Hill dediğimiz Aynı zamanda Fil Tepesi olarak da geçiyor. Fil Dağı, Fil Tepesi olarak geçiyor. Aslında burası öyle çok yüksek bir yer değil ama muhteşem bir manzarası var. Şehri hani şimdi tamam dün en yükseğine çıkmıştık, size şehri göstermiştik ama şehrin asıl silüetini oluşturan Taipei 101'i görmek bu tepeden en güzeli. en güzeli de bu tepeden. Sonuçta yani simgeyi görmek lazım biraz da. Hani Fransa'da Eyfel'i uzaktan izlemek gibi bir şey düşünün. Şu anda güzel bir yerdeyiz. Yaklaşık 200 metrelik bir yükseklikteyiz ama 450 metrelik bir yolla buraya çıkıyorsunuz. Yolda kimi zaman çok dik, kimi zaman yatay. Evet. Ya Birçok merdiven mevcut. Gelirken yanınızda kesinlikle su alın, büyük şişe alın hatta. Evet, suyunuzu alın. Havlu da getirin. Havlusuz olmaz. Ve bizim vakit sıkıntımızdan dolayı biz gün batımına kalamadık ama burasının en güzel zamanı gün batımı. Unutmayalım mutlaka bunu. Dediğimiz gibi güzel bir yer. Burayı da kaçırmamanızı dilerim. İyi seyirler. Beni aynen bu şekilde buraya gömün. Tamam mı? Bakın ama bu şekilde yani tamam biliyorum İslami kurallara göre çok olmayacak ama beni bu şekilde buraya gömebilirsiniz, tamam? Selamlar. Tayvan Havalimanı'ndan Toyan galiba. Evet, Nasıl Toyan, okunuyor Toyan bilmiyorum. Havalimanı. Tao gibi bir şey. Taoyuan değişik bir Havalimanı'ndan isim var. merhabalar. Merhaba. Dönüyoruz. Tayvan seyahatimiz bitti. Evet, Nasıl bitti? Nasıl geçti? Ben biraz üzgünüm çünkü gerçekten uzun zaman sonra ben bu kadar güzel bir uzak doğu ülkesi görmemiştim. Daha doğrusu Güneydoğu Asya ve uzak doğu ülkesi görmemiştim. Açıkçası çok sistemli bir ülke. İnanılmaz. Yani diğer Asya ülkelerine benzemiyor, size öyle Hem söyleyeyim. sistemli olması hem de insanının o kadar nazik, kibar, yani yardımsever. Yani internetiniz yok diyorlar, internetini açıyorlar. Ondan sonra hele havaalanındaki polisleri ya da çalışanları görmelisiniz. İnanılmaz kibarlar ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. 3 gün boyunca yani bir tane bile sinirlendiğimiz bir şey göremezsiniz ya da bizi geren. Ben ilk defa bu kadar mutlu oldum. Bunun da etkisini anlatabilir miyim kısaca? Anlat. Şimdi ben bunu bir de Japonya'da görmüşüm. Japonlar da böyle. Şimdi bakın bu ülkelerin hepsi bir şekilde ya işte İngiltere'den ya Fransa'dan ya Çin'den bir şekilde etkilenmişler. Macao, Portekiz'den etkilenmişler. Hong Kong, İngilizlerden. Burası da Singapur. Çin'de, Japon. Burası Japonya'dan daha çok etkilenmiş. Japonya'dan etkilendiği için inanılmaz bir Japonların özelliklerini de almışlar. O yüzden ben çok beğendim. Ben de hayatımda ilk defa parmak izine sınır geçtim. Evet. Onu şimdi- Yani evet, hiç sıkıntı yok. Ne sınırdan geçerken ne valizle geçerken. Yani o gün Macao'da bayağı küfür etmiştik ama bugün de bir o kadar burayı sevdiğimizi anladık. Neyse uzatmayalım. Bizimle kalmaya devam edin. Sırada Filipinler var. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı da Takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Evet, yeni bir hesap. Yorumlarınızı altında yazmayı unutmayın. Evet, yani yorum, tavsiyeler ve bize ne zaman bir şey sormak isterseniz bütün kanallardan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.